Treni yakalayacağım. 1 dakikam kaldı. Yakaladım. İlk trenimden indim. Bir sonrakine binmek üzere tren değişikliği yapacağım. Bugün bu işin arka planında size ne gibi zorluklar yaşıyorum onu da göstermek istiyorum. Gerçekten kolay iş değil. 3. trenime binmek üzere tren değişikliği yapıyorum. Bu videoda bu emeğimin hakkını yorum olarak istiyorum arkadaşlar. 2 saatlik bir yorum var. İnanılmaz bir tren değişikliği yapacağım. Şimdi bu trenden sonra bir trene daha bineceğim. The next train will be arriving shortly. Shibuya istasyonuna geldim. Buradan son bir tren alacağım. Ginza hattına geçeceğim. 283 yen verdim evden buraya. 500 yene gitmiş olacağım. Asakusa'ya da yaklaşık 3,5 dolara denk geliyor. Japonya'da 4 tane farklı, özellikle Tokyo'da tren var. Burada hatlar birbirine örümcek ağ gibi bağlandığı için ilk başta local train, ondan sonra rapid, ondan sonra semi ve special express. Bunlar hızlarına göre ayrılıyor. En başta local tren her yerde duran tren demek. Ondan sonra rapid belli başlı. Ondan sonra semi, en hızlısı Special Express diye geçiyor. Ben hızlı gelebilmek için bu kadar tren değiştirdim. Shibuya taraflarındaysanız ve Asakusa'ya, Sensoji Tapınağı'na gitmek istiyorsanız buradan Ginza hattını alacaksınız arkadaşlar. Yani o da hemen buranın 2. katında oluyor. Ginza hattından direkt Asakusa istasyonuna yaklaşık 19 tane istasyon olması lazım. Gidebiliyorsunuz. Yarım saat sürüyor. Her gün işime gelip giderken 3 tane tren değiştiriyormuşum. Bunu da bu video ile birlikte öğrenmiş olduk. Ortalama 40 dakikada geliyorum evden buraya. Ama sabahlar çok kalabalık oluyor ya. Metrobüse bilenler bilir, onun 2-3 katı kalabalık ve kimse konuşmuyor arkadaşlar. Sessiz bir şekilde bindiriyorlar, sessiz bir şekilde iniyorsunuz. Hat bu. Shibuya istasyonundan bu hattı alıyorsunuz Asakusa'ya gitmek için. Ginza hattını. Suikamızı da basalım. Suica kartını alın arkadaşlar. JR istasyonlarının, büyük şehir istasyonu otomatlarında bulabilirsiniz. Bir 500 yen depozitosu var ama çok yararlı. Markette orada burada kullanabiliyorsunuz. Bakın özellikle Tokyo'nun metrolarında şu yukarı baktığınızda kaç durak olduğu bir dakika ve kaç dakikada varıldığı hepsi yazıyor. Mesela bakın şurada 2, 4, 6, 8 diyor ya. Onlar kaç dakikada varacağınız, aşağısında da G1, G2, G3, onlar da istasyon sayıları. Evet, dakikasında, saniyesine orada oluyor. Herhangi bir şaşma olmuyor. Bugünün ekstra bir kalabalık olmasının sebebini de açıklayacağım. Bakalım kaç para basmışız. 252, wow, 1,5 dolara denk geliyor. 252 yen, evden de buraya o civara geldim. 500 yen, yani 3,5 dolara 2 saatlik yolu gelmiş oldum. Hemen bize gelir gelmez şu solumda gördüğünüz rikşovcular karşılıyor. Bisikletle çekilenler. Ama asıl buraya gelme sebebimi şimdi ileride açıklayacağım size. Asakusa'ya, Sensoji Tapınağı'na geldim. Şimdi kısa bir zamanım var. Ne için kısa bir zamanım var? Bugünkü değişik festivale katılmak için hemen şurayı yarıp şuranın arka tarafına geçmem lazım. Şimdi şu 2 tane guardımızın, korumamızın arasında içeriye geçelim. Sensoji Tapınağı arkadaşlar Japonya'nın en ünlü tapınaklarından biri. Tokyo'nun en eski tapınağı. Sağlı sollu bu gördüğünüz yerler genellikle hediyelik eşya dükkanları ve Japonya'ya özgü yeme içme, krakeri, şu bu. Onları da göstereceğim ben size. Mesela şöyle tık 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 yapılan mochi tarzı şeyler. Tak tak yapıyor, veriyor bak. Tam bir Japon işi. Bir tanesi 80 yen, 5 tanesi 300 yen. Şekerlikler. Güzel bir çalışma sistemi var. Şimdi buraya gelirseniz buradan ufak tefek şeyler alabilirsiniz ama buralar turist yerleri arkadaşlar. Ben sizi buraların dışında götüreceği, buraya gelince nereye gezelim canım deyince size götüreceğim yerler var. Buralar turist yeri. Buraları zaten herkes biliyor. Bakın şunlar da matcha çayları. Bunlar da güzel oluyor. 200 yenmiş bir tanesi. She say something. Bebekleri ağlatma festivali var arkadaşlar. Çok enteresan. Çok ilginç bir festivale katılmak için Asakusa'da ne yapılır, ne edilir, bir video nasıl yapılır benim tarafımdan görmek için
Çok güzel bir video olacak. Çok saçma bir başlangıç yapmış olabilirim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Her şeyi açıklayacağım burayla ilgisi. Nereler gezilir, ne yapılır, hangi acayip yerlere gidilir. Benim gözümden hepsini göreceksiniz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Kızlara da göstereyim. Şimdi niye böyle acele ediyorum? Bu tür kalabalık yerlerde Japonya'da inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Videolarımı izleyenler bilir. O yüzden gidip bir an önce yer kapmak istiyorum. İnanılmaz bir tam Japonya'ya özgü bir atmosfer. Arkada dumanımız tütüyor. Millet aranıyor. Ortada Japon yemeklerini, krakerlerini deneyenler, turistler ve maskesiz bir ton insan. Japonya'nın bu yönünü çok seviyorum. Buranın böyle benim tarafımdan çok böyle mistik, böyle atmosferi çok değişik. Beni en çeken, en büyüleyici yerlerinden bu Asakusa'daki bu Sensoji Tapınağı. Gezilmesi gereken yerlerin en başında yer alıyor. Yüzlere bakar mısınız? Ne kadar tatlılar ya. Buraya gezen gezgin arkadaşlar, burada şu var, şurada şu var vesaire öyle diyebilir. Ben de başka ülkeleri gezdiğimde öyle yapıyordum ama ben bilgi vereceğim. Tıpkı Japonya'ya gelen insanları nasıl gezdirdiysem, hatırı sayılı insanı gezdirdiğimde nasıl bilgi verdiysem, önemli birini bekliyorlar galiba. Herhalde şurada olması lazım. Bak Nakuzuma tam şu karşıda. Burası da, burayı da ilk kez görüyorum. Bakın dua ediyor. Büyük ihtimal şu bebekleri ağlatma yerinde. Güzel. Fazla bir kalabalık yok. Çünkü insanlar bilmiyor bugün ne olduğunu. Chipo web sitesinden bakmanızı öneririm. Böyle enteresan aktiviteleri gün ve gün yazıyorlar. Stresin fazla olduğu bir ülke, yaşamanın kolay olmadığı bir ülke ama böyle sadece Japonya'da görebileceğiniz şeyler de olunca insan ayrı bir mutlu oluyor. Karşılama başlamadan önce böyle dua gibi bir şey okunuyor. Ya insanın neşesini, moralini inanılmaz bir seviyeye çıkartıyor bu Japon çocuklar. Özellikle bu aileleri görünce. Bakar mısınız ya şu tatlılar, biraz zoom yapacağım. Çok tatlı değiller mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. En mutlu, huzurlu günümü yaşıyor olabilirim. Bebek daha başlamadan ağladı, nasıl olacak? Şimdi buradaki iki bebek de çıkmadan ağladığı için şöyle bir durum oluyor. En yüksek ağlayan kazanıyor. En yüksek sesle ağlayan kazanıyor. Evet, çocukların bir şeyden haberi yok. Bak. Ama dediğim gibi tamamıyla kötü şansları korumak, çocuğun geleceğinin daha parlak, huzurlu olmasını amaçlayan bir tören arkadaşlar. Bırak beni, gideceğim diyor. Bırak beni. Şimdi hakem heyeti toplandı. Hangi bebek kazandı diye en yüksek sesle kim ağladı diye onun şeyini yapıyorlar. Karşılaştırmasını yapıyorlar. Diyor ki o diyor en fazla o ağladı. En yüksek sesle o ağladı diyor. Şu takım elbiseli abi kim? Belediye başkanı gibi ama bilemiyorum. Smot abi yapılıyor. 言わされている感じです。軍配通り東の勝ちとさせていただきます。はい、ありがとうございます。Sıradaki bebek yarışmacımız piste çıkıyor. Pist dediğim de sumo güreşçilerinin durduğu yerler, kutsal yerler var. Bundan çıkmadan ağladı bunlar. Bak. Şimdi ikisi de ağlıyorsa en yüksek sesle ağlayan kazanıyor. Oğlum yazık ya. Ben kıyamam vallahi. Böyle gülüyoruz, eğleniyoruz ama bir daha vurgulayayım. Tamamıyla geleceğinin parlak olması, şansın açılması, kötülükleri kovmak amacıyla yapılan bir şey. Buraya katılan çocuklarla bilgi vereyim. Yaklaşık 100 kadar kişi katılıyor. $100 ücret veriyorlar ve kura usulü
seçiliyor. Herkes katılamıyor. Kura usulü. Kim kazandı? İkisi de ağladı. Soldaki çoktan ağladı. Bak bak. Ağla diyor. Ağla diyor. Evet, soldaki kazandı bence. Sağdaki biraz anlayamadı olayı. Kıyafetli abimi süzüyor. Buradakiler yarışmaya katılanlar. Arkadaş hepsi ağlıyor ya. Ya burada yabancı birine vereceksin çocuğu, o tutacak. Bak nasıl ağlıyor. Soldaki uyuyor ama ya, çok tatlı. Babaannesine bakıyor, nasıl ağlayacak. Bak. Biliyor çocuklar. Uyuyor, soldaki uyuyor bence. Geldi. Hepsi geldi. Bak. Şeytanlar geldi. Abi bir değiştiler. Soldaki korktu zaten. O çocuk korkudan ağladı, korkudan. Büyüyünce bunu izleyecek, diyecek ki lan ben altıma sıçtım, korkudan ağladım. Değişik, ilginç bir kültür ya. Tamam, sağdaki belli oldu, kazandı artık. Bence sağdaki kazanacak. Sağdaki ilk ağlayacak. Oyun oynuyorlar gibi sanki. Gülüyor bebek. Geldi, şeytani maskeler geldi. Dediğim gibi bebekler dışında herkes gülerken bebeklerin sadece ağlaması. Bunda bir sunucu tipi var. Sağda kazandı. Oğlum çok tatlı ya. Baksana, top gibi. İki tarafında koruma olan kapılardan geçtiğinizde hemen bu manzarayla, Sensoji'nin ana bölgesindeki tapınağıyla karşılaşacaksınız. İlk başta ne yapılıyor? İlk başta bu kapılardan geldiğinizde ne yapılması lazım? Hemen buraya gelip önce bir arınmanız lazım. İnsanlar neden böyle çılgınlar gibi böyle dumanı üzerlerine almaya çalışıyorlar? Kötülüklerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Bakın içerisinde tütsü gibi bir şeyler var. Bu ritüelin bir kısmı. Güzelce kötülüklerinizden arınıyorsunuz ki öyle inanıyorlar bir şekilde. Dumanı üzerinize aldıktan sonra buradan çıkıp sulu bölgeye geçmeniz lazım. Bir sonraki ritüel de hemen burada. Bakın şurada nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Ağza, elleri bizdeki bir nevi abdeste benziyor. Arınıyoruz. Bunun sebebi de tamamıyla mabete girmeden önce temiz olunması gerekiyor. Ondan sonra burada ortada bir sıra var. Para atarak dua ediyorlar. Arkamda gördüğünüz yerde geliyorsunuz, dua ediyorsunuz. Önce para atmanız lazım. Elinizi şaklatıyorsunuz. Klasik Shinto usulü. Japonları görebiliyorsunuz. Hepsi teker teker dua ediyor. Buradan çıkan para da bu Sensoji tapınağına harcanıyor. Çevresine, bakımına, şununla bununla. Geldi, parasını attı, devam ediyor. Gelelim Omukuji'ye. Bu Omukuji'yi belki duyanlarınız vardır. Duymayanlarınız için içerisine 100 yeni atıyorsun. Bunu sallıyorsun. Çıkan sayıyı buradan eşleştiriyorsun. Eğer hediyelik eşya almak isterseniz benim size tavsiyem, benim de sürekli çantamda duran bu dualardan almanız. Hemen göstereyim size. Mesela şöyle bir duamız var. Neymiş bu? Relationship good luck. İlişkilerde güzel bir şans. İçerisinde din adamlarının yazdığı Japon işi dualar var. 1000 yenmiş fiyatı. Sınavı geçmek istiyorsan ayrı bir dua var. Eğitimle ilgili ayrı bir dua var. Sağlıkla ilgili ayrı bir dua var. Güzel sağlıkla ilgili ayrı bir dua var. Dileklerinin kabul olmasını istiyorsan bu bitmiş arkadaşlar. Dileklerinin gerçeğe dönüşmesini istiyorsan yaklaşık 70 dolar vermen lazım ama bu bitmiş. Çok ilginç değil mi? Şeytanlardan korunmak için ayrı bir dua. Gelip bir tane burada hediye alıp çantanızda sürekli tutabilirsiniz. Eğer Tokyo'ya geliyorsanız ilk olarak gezmeniz gereken yerlerden, ben şahsen öyle düşünüyorum.
Çok ilginç. Benim görüşüm, çok enteresan bir atmosferi var buranın. Kalabalık olması, tamamıyla turistik olması, hiçbir şekilde bunlarla alakası yok. Aurası çok farklı yani. Hemen şuradan merdivenlerden iniyorsunuz. Hemen buradan koyu balıklarını görebilirsiniz. Bunlara hayranım ya. Burada da ayrı bir sıra var. Tapınağa giriyorlar, dua ediyorlar. İçerisindeki din görevlilerinin size özel dua etmesini istiyorsanız rezervasyon yapıp yüklü miktarlarda para vermeniz lazım. Burada cızbızcı abim. Neredeyse her videomda olan cızbızcılar. Ne var burada? Etinden, domuzuna, takoyakisinden bilmem nesine vesaire hepsi alıyorsunuz. Ne kadarmış fiyatı? 700 yen, 600. Ha, burada İngilizce, Japonca, o Korece de yazıyor. Enteresan. Ya ortalama 4-5 dolar. Ayaküstü yenilebilir. Zaten bu Asya'da bu tarz sokak kültürleri, özellikle Güneydoğu Asya'da da çok var. Japonya'da biraz az gözükebilir Güneydoğu Asya'ya göre. Bunu çikolata yapıyor. Ablam böyle satıyor. Fiyatı 2 dolar. Şu Okonomiyaki doyur gelirseniz bu Okonomiyaki'den alın, deneyin. Eğer doymak isterseniz ayaküstü yenilecek bir sokak yemeği Japonya'da. Bu da bildiğiniz ekmeğin içerisine baharatlı domuz etlerini koyuyor. Şimdi ben burada yılan balığı yiyeceğim. Sen nesin lan böyle? Bakın bunun fiyatı. Ne diyorsun abi? Çekmek yasak mı diyorsun, anlamadım. İlk kez böyle el kol yapan bir Japon'a denk geldim. Matchalı şu kekler var. Matchalı, vanilyalı, kukuli mukuli, içerisine bildiğiniz krem şantiyi basıyorlar. Millet patır patır alıyor. Şu Japonlar tatlıcılıkta, bu çikolatacılıkta acayip bir yerde. Kimono'lu insanları, kızları. En son geldiğimde buralar incin top oynuyordu. Bir hayli dolmuş buralar turistlerden sonra. Koreliler çok geliyor, Çinliler çok geliyor. Ben buraya her geldiğimde eğer açıksa buradan kesinlikle bir yılan balığı alıyorum. Şu anda saat 12. 2.40'da hazır olacak. Sadece paranı ver, o zaman gel al ye dedi. Şu kadar bir balık ya. Çok enteresan. Neredeyse 3 saat sonra alacağım balığı. Japonya'ya gelenlerin, özellikle Tokyo'ya gelenlerin gördüğü bir şey de her yerde sıra oldu. Her yerde istisnasız. Tuvalette, orada, burada, bilmem nerede. Bir yemek yemek için böyle saatlerce bekleyen insanlar. Biz bir ara Disneyland'a gittik. Anasını satayım, toplasan 3 tane aksiyonlu bir şeye bineceğiz. Ve bütün gün gidiyor. 8 saat, 10 saat bekleme sıraları. İnanılmaz bir kalabalık. Tamam, düzen çok fazla. Zaten bu düzen sistematik bir şekilde ilerlemese enteresan bir kaosa, yani bildiğin Hindistan olur buralar. Akıl almaz bir seviyede ya. Ben bir tane balık yiyeceğim, niye 3 saat bekleyeyim? Değil mi? Bakıldığında stresli bir ortam yani. Ki Japonlar bunu her gün yapıyor. Ama burası ünlü, bu balık için değer. Yılan resmi var. Onu bulduğunuzda bir tane makineden 600 yeninizi veriyorsunuz ve 2 saat sonra yaklaşık şöyle bir şey alacağım. Asakusa biraz büyük bir yer. Burada Sky Tree'si, şusu ve su vesaire bayağı geniş bir alan. Hatta Sensory tapınağın arkasında bildiğiniz burada park var. Luna Park var. Çocuğunuz varsa, eğlenmek istiyorsanız gelip bu parkta da vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca alışveriş yapmak için de güzel bir bölge. Burada Don Quixote var, iri ufaklı küçük dükkanlar var. Alışveriş için de tavsiye ederim. Zamanınız bolsa burada bir gün harcayabilirsiniz. Arkadaş ben burada bir gün ne yapabilirim dediğinizde çok ilginç kafeler var. Böyle oturabilirsiniz, eşinizle, dostunuzla sohbet, muhabbet, sakelerinizi içebilirsiniz. Sakeyi tadın. Japonların rakısı. Bakın burası da Uniqlo. Eğer giysi almak isterseniz tavsiye ederim. Çok güzel ürünleri var. Ben de genellikle oradan alıyorum. Sağlı sollu dükkanlar var. İnsanlar genellikle bu vakitlerde geliyorlar. Ayaküstü bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Burada içki kültürü bir hayli fazla. Olabildiğince içki içiyorlar arkadaşlar. Benim kayınpederin bildiğiniz bir odası içki mahzeni. Böyle sağlı sollu, böyle yakitori dediğimiz etler, böyle değişik, hala adını anlamakta zorluk çektiğim Japon bilmem ne ürünleri, böyle eşler, dostlar oturmuşlar. Genelde içiyorlar. Ağırlıklı olarak içki içiyorlar, sohbet, muhabbet ediyorlar. Sadece bu bölgede değil, Japonya'nın genelinde böyle bir kültür var. Şurada küçük bir sokağımız var. Bu sumo güreşçisi bir abim olabilir. Ona benziyor da. Aynen, bu sumo güreşçisi bir abim. Burada da ahtapotlu, bayağı geniş proteinli bir ürünümüz var. Sumo güreşçileri de burada bekliyor. Bunlar niye bu kadar küçük? Daha büyük olması lazım. Köpeğinizle de gelebilirsiniz. Baksana, çok yani herkese hitap edecek şeyler var. Aa, burada sadece domuz yiyorlar ya da enteresan deniz ürünleri yiyorlar demeyin. Ya da diyebilirsiniz. Gerçekten var ama herkese hitap edecek ürünler var. Enteresan muhabbetler, enteresan insanlarla tanışabilirsiniz. Ya bazı kafelerde inanılmaz bir şekilde sadece kız var ya. Vallahi sadece. Bazen ben paket dağıtırken Uber'de görüyorum. İnanılmaz bir atmosfer var burada. Özellikle turistlerin de gelmesiyle ortam gerçekten korona öncesine dönmüş durumda.
ve alışverişe de bayağı bir para harcayabilirsiniz. Meraklıysanız çok ilginç ürünler var. Sadece Japonya'da buralarda görebileceğiniz çok enteresan ürünler var. Uber'le ilgili çok videom var. Onlara bakabilirsiniz. Uber işi yapıyorum. Onun dışında bir de insanlar geliyor. Hatırı sayılır bir insanı geçtiğimiz kış ayından itibaren buraya geldi, gezdirdim. Öyle bir tecrübem olmuş oldu. Çok emek veriyorum arkadaşlar. Bu videoda da görüyorsunuz. Gerçekten kolay bir işti. Sabahın 7'sinde kalktım geldim. Vallahi sevmesem bu işi çekilecek iş değil. Ben bir de ulan YouTube'dan para da kazanmıyorum arkadaş. Bakın şurada da riksha alıcılar var. Kazanmayan birin yani 150 tane video atmışım arkadaş. Yani sevmeyen biri böyle bir şey yapabilir mi? O yüzden videoyu beğenin, paylaşın. Artık para kazanmak istiyorum. Maddi olarak geçinmek istiyorum ki daha çok yere gidin, bir şeyler denin. Mesela buralarda ne yenir? Her şeyi biliyorum ama hepsini denesem yemin ediyorum size $100'dan aşağı çıkamam bak. $100'dan aşağı. Yılan balığını dene, çorbasını, ramenini, udonunu vesaire dene. Denerim, anlatırım. Ama $100'dan aşağı çıkamam. Her videomda ben $100 harcarsam derdim olmuş oldu. Kusura bakmayın. Şöyle bir Don Quixote'miz var. Asakusa'da gelirseniz bakın Japonya'da görüp görebileceğiniz en enteresan ürünler, en değişik ürünler. Bu Don Quixote var ya içeride. Yani A'dan Z'ye ya. Erotik ürünlerinden tut da böyle acayip yiyeceklere kadar her şey burada. Ve bazıları gerçekten ucuz. Gerçekten ucuz. Hemen şuramda da Uniqlo var. Giysileri oradan alabilirsiniz. Sushiro var. Bakın şu Sushiro var ya, girin. Yürüyen bantta sushiler gidiyor ya. Çoğu videomda var. Oraya gidebilirsiniz. Sushi dükkanına da gidebilirsiniz. Çok güzeldir. Diğer sushi dükkanlarına göre hem ucuzdur. Ortalama $1 2 tane sushi. Ve burada polisler bisikletle işe güce gidiyor. Yani çok silah taşımazlar. Silahsızlanma diye bir kural var. Silah yok. Sadece copları var. Kolay kolay oraylara karışmazlar. Çok bir durumda. Hemen tek başlarına da müdahale etmezler mesela. Bir anda böyle 7-8 tane araba gelip enteresan bir olaya dahil olabilir. Japonlarda ufak detaylar çok önemlidir. Sokağın ortasında böyle bir harita var. Nerede ne var detaylı bir şekilde bildiğin çizgi film, kartun yapar gibi anlatmışlar. Ve Japonya'nın her bölgesinde bu tarz şeyleri görmeniz mümkün. Çok ilginç bir ülke. Olur da bu videoyu beğenen, yorum yazan insanların hepsi umarım bir gün Japonya'ya gelir, ayak basar, bu kültürü tadar inşallah. Aa bak, sumocu bir abim gidiyor. Bu bölgede sumocu da çok. Çünkü burada yaşıyorlar, burada antrenman yapıyorlar. Bakın bu abim ortalama 150-200 kilo ağırlığında. Hareket etmeleri kısıtlı olduğu için genelde antrenman bölgelerinde, o evlerde yaşıyorlar, yakınlarında yaşıyorlar. Şimdi Cem, Japonya'ya geldik. Her şey çok pahalı. Bize ucuz bir şey önerebilir misin dediğinde bu Yoshinoya'lar sizin imdadınıza yetişiyor. Çoğunluğu domuz. Onu başta söyleyeyim. Genellikle böyle $3, $3,5 pilav üstünde böyle domuz etli bir set halinde geliyor mesela. $4 yiyebilirsiniz ve bir yani öğle yediğinde seni akşama kadar götürür. Ortalama bir $4. Japonya'ya geldiğinizde bu kombiniler, biz bunlara kombini diyoruz. Kombini ne? Market. Bu Lawson'lar, özellikle önünde 100 Lawson yazanlara girin. Her şey $1. Hayat kurtarıyor. Çok tavsiye ederim. Onun dışında benim favorilerim Family Mart. Oturacak yerleri oluyor, sigara içme alanları, interneti bedava. Onları kullanabilirsiniz. 24 saat açıklar Family Marketler. Şimdi gezgin arkadaşlar da geliyor, kodaman abiler de geliyor. Herkese uygun bir şekilde hitap etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi videoyu beğenen, paylaşan, yorum yazan herkes umarım bir gün Japonya'ya gelir, buralara ayak basar. İnanılmaz bir yer ya. Yapacak çok şey var aslında bu Asakusa'da. Turistler sadece bu tapınağa geliyor ve çevresinde bir iki bir şey alıp yiyip hemen dönüyorlar ama böyle işlerine doğru girildiğinde gerçekten yapılacak şeyler çok fazla. Park var lan burada, park var. Dikmişler parka. Ve dediğim gibi buraya boş bir çantayla gelirsiniz arkadaşlar. Bir de alışverişi seviyorsanız inanılmaz ürünler var. Ne kadar ucuz. $3 ha. Bak şöyle bir ramen burada $3. Yani bunu yediğinizde sizi akşama kadar doyurur açıkçası. Şimdi pahalılık diyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi pahalılığı şöyle kıyaslamak lazım. Türkiye'de kazanan biri Türkiye'de bu denli harcama yapabiliyor mu? Pahalılık odur. Şimdi Japonya'da kazanan biri gelip ortalama 200 bin yen kazanan biri gelip burada yani 3 birime 5 birime bir şey alıp yiyebiliyor. Bir öğününü doldurabiliyor. Turistler genelde pahalı diyorlar da. Bakın yeni dünyalar var. Bu ara bunlar popüler. Meyveler, evet, buranın standartlarına göre, yani Japonya'da yaşayan insanların maaşlarına göre böyle $1, $2 bence fazla. Bence fazla. Çilekler bu ara çok popüler. Şuraya bir girip ufak bir fiyatları göstermek istiyorum. Bu kadar hızlı konuşmamın sebebi tamamıyla buralara hakim olmam arkadaşlar. O yüzden seri konuşuyorum.
12'li yumurtanın fiyatı 363 yen. O da 2 dolar. 150 yen. Genelde bunların yediği şeyleri göstereceğim. Bu reyon, bakın şurası, şu bölge Japonların ve yaşlıların özellikle neredeyse her gün mutfağında olan şeyler. Özellikle şu turplar var ya, bunlar var ya deli gibi tüketiyorlar. Karpuzun fiyatı 6 dolar. Evcil hayvan burada fazla. Gördüğünüz üzere çoğu insanda evcil hayvan var ve sokakta hayvan yok. Şimdi bu videomu belki ilk kez izleyecek olan arkadaşlar olabilir. O yüzden böyle her şeyden konuşmaya çalışıyorum. Ama enteresan bir kültür ya. Mesela bak dışarıda otomattan yemek alıyorsun ya. 1200 yene gidiyorsun. Şöyle ne bu bir ramen alıyorsun. İlginç değil mi? Abim sana buradan yapıp veriyor. Bu otomatlar zaten çok meşhur buralarda. Mesela size o bahsettiğim 100 yenci, bildiğin 1 dolarlık, 1 liralık birimden bakacak olursak dükkanlar. Mesela bu dükkanlar 100 birime her şey var. İçerideki her şey 100 yen. 1 dolar ya. 1 dolar da yetmiyor aslında. Bak şöyle kapkaçak giriyorsunuz. 70-80 sente geliyor. Bilmiyorum Türk lirasıyla kaç yapıyor. Alabilirsiniz. Ve Japonlar genellikle yaşlar buraları tercih ediyor. Pardon amcam. İnanılmaz kapsamlı bir video oluyor. Şöyle bir şey alıp karnınızı doyurabiliyorsunuz. Sıcak su zaten burada bedava. Böyle dükkanları görürseniz kaçırmayın. Fazla yoklar ama gördüğünüzde kaçırmayın. Şimdi şöyle bir durum var. İçeriye girdim. Hatta şu arkamda oturan pembe kız da eşiyle birlikte sakın girme dedi. Kayıt yapamadım orayı. Neden dedim, şaşırdım. İçeriye bir gir dedi, gör. İçeriye bir girdim. 3-4 tane baykuş var. Fiyatı da yaklaşık 14 dolara falan geliyor. 1 saat oturuyorsun, baykuş seviyorsun. 3-4 tane var. Bir tane de yılan var. Başka bir şey yok. Akihabara'da da var aslında. Ama tabii ben buraya geldiğim için buraya özel bir şey olmasını istedim. Gelen olursa 1800 yene denk geliyor. 1 saat içeride 3-4 tane baykuş seviyorsunuz. Birkaç tane enteresan hayvan var. Bir tane de içecek var. Buranın enteresan kafelerinden. Şimdi buradaki hostel ve otel fiyatlarına baktım. Hemen şu sola Booking'deki ekran görüntümü koyacağım. Otel fiyatları 15.000 ile 25-30.000 yen arası. Tabii bugün hafta sonu olduğu için 3-5 bin yen fazla olabilir. Hafta işleri 10.000 yenden başlayan fiyatlarla Asakusa ve çevresinde kalabilirsiniz. Hostel fiyatlarını da oradan bakabilirsiniz. Hosteller tabii daha ucuz oluyor. Yani minimum hele bu yoğun dönemde 3000 yene kapsül hostelleri tavsiye ederim. İlginç bir atmosferi var. Bakın enteresan bir şey gördüm. Dokunabilirsin diyor. Japonların gerçek taşı arkadaşlar. Taş nasıl taş? Çatılara konulan. Ben böyle bir dokundum. Ya şu Japonya'nın ara sokaklarında gerçekten enteresan şeylerle karşılaşabilirsiniz. Rastgele girdim bir yere ama enteresan bir stres atma yöntemi. Bunu Japonya'da ilk kez görüyorum. Bir tık şaşırdım. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Şurada da tabela var. Şimdi bu ablanın bunu kıracağına inanmıyorum. Kırabilecek mi acaba? Çok enteresan. Dur bir yaklaşacağım. Yuh. Ciddi misin? Şa! Karari Gankake 8枚チャレンジ。気合い入れてお願いします。Helal olsun. Nasıl kırdın hepsini? Oo, helal olsun. Vallahi beklemiyordum. Helal olsun. ne ilginç memleket burası ya. Rastgele böyle anlamsız bir sokağa girdim, neyle karşılaştım? Bu ne? Bu ne yarı çıplak adam böyle? Yarı çıplak adam mı servis yapıyor? Ben anlamadım abi. Ne enteresan resimler koyuyorlar. Böyle bir yerde nasıl yemek satılıyor ya? Şimdi bu tarzda restoranlar, kafeler çok fazla. Yarı çıplak adamlar, kadınlar geliyor böyle size servis yapıyor. Şimdi bu abim içeride yok anladığım kadarıyla. Olsaydı yerdim. Asakusa, Tokyo'nun böyle eski yerleşim yerlerinden olduğu için mesela şu tarzda yerler görmem mümkün. Bildiğiniz tapınak gibi bina yapılmış. Eskiden gelmiş. Çok ilginç şeyler var. Buranın bir diğer özelliği de arabalarının çok temiz olması. Bütün göreceğiniz arabaların hepsi temiz. Bir tane kirli araba göremezsiniz. Ben kalktım Japonya'yı gezdim bisikletle, yine göremedim. Ha bu arada ufak bir bilgi, beni bu videoyla sadece tanıyanlar olabilir. Ben bisikletle bütün Japonya'yı gezdim. 50 küsur tane onun ayrı bir videosu var. Sırf bunun için bile bir yorum yazabilir. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Emek. Buranın ambulanslarının sesi inanılmaz bir seviyede. Yani kilometrelerce öteden duyulabilir.
Ve ambulans yani yol olmasına rağmen enteresan bir şekilde yol istiyor. Aman geçmeyin, ambulans geçecek vesaire. Bizde olsa tak tak girer çıkar. Enteresan bir şekilde hiç hız yaptığını görmedim bunların. Şu sokağın güzelliğine hayran kaldım ya. İnanılmaz bir atmosferi var. Gelirseniz sabah erken saatlerde gelin. Akşam burası ayrı bir güzel. Özellikle Sensoji Tapınağı çok tavsiye ederim. Işıklandırmalarla birlikte Japonya, Tokyo çok değişik bir yere dönüyor. Zaten Japonya'da şöyle bir durum var. Japonya'da 7-8'den sonra Japonya bildiğiniz Japonya değil. Değişiyor Japonya. Bunu gelip gözlemlemeniz lazım. Acayip böyle yerler açılıyor. Sabah göremeyeceğiniz, gündüz vakti göremeyeceğiniz insanlar, kadınlar, kızlar ortaya çıkıyor. Ve tamamıyla 360 derece farklı bir hayat akşam başlıyor. Bununla ilgili, gece hayatıyla ilgili de bir video çekeceğim. Detaylı bir video. Japonya bildiğiniz gibi ada ülkesi değil mi? Alan çok dar burada. Alanın değeri inanılmaz seviyede. Kıymetli. Tokyo'da özellikle bu tarz park yerlerine denk gelebilirsiniz. Evler zaten böyle acayip bir şekilde böyle dikine yapılan, kolunuzun bir kısmını kaldırabileceğiniz yükseklikte evler var. Her alanı değerlendiriyorlar. Boş bir alan hiç yok neredeyse. Yani ortalama bir insanın bile burada arabası var. Gidip şöyle Mercedes şuna buna vesaire girebiliyor. Standartlar, alım gücü biraz yüksek. Aynı zamanda da stresli bir hayat var. Öyle dışarıdan gözüktüğü kadar her şey burada güllük gülistanlık değil. İyi yanlarını anlatıyorum. Aynı şekilde kötü yanlarını da anlatıyorum. Çıldırmayın arkadaşlar. Özellikle gezmek için gelenler birkaç gün sonra büyük ihtimal arkadaş ben sırada da bekleyeceksem zamanımız sırada geçti diyebilirsiniz. O yüzden buranın doğal akışı. Şu yengeç denemek istiyorum. Bunu göstermek istiyorum. Bunun lezzeti bir başka. Ulan içine bir şey düştü ha. Acı. Şöyle bir şey. Ve bu üzerindekiler yosun yaprağı. Bayağı lezzetli. Soya soslu, yosun yapraklı. 600 yen bayağı lezzetli. O yüzden bayağı lezzetli. Hello. We eat together? İşyoni? I'm recording for YouTube. YouTube. Okay. Arkadaş geldi hemen yanıma, bana katılmak istedi. Nani? 唐揚げ唐揚げ名前は何ですか？名前。名前はホウキホウキ。あ、ホウキさん。私の名前はジェームです。ジェームジェーム。ジェームジェーム。よろしくお願いします。すごい。じゃあ日本で結婚もされてる？日本で結婚しました。フィリピンとオーストラリア。yurt dışına yaşamaya gidecekmişler. Nasıl? Nasıl Filipin'de olsa? 英語の勉強。Aa,英語の勉強。わかりました。Yani arkadaşlar geldi, videoma dahil oldu. Onları da abone ettim. Güzel bir sohbet yaptık. Videoda kendilerini göstereceğim. Bu meşhur, bu Japonya'nın her yerinde olan otomatlar. İçerisi de böyle bir şeymiş. Abim para sayıyor şu anda. Abimin karizmasını göstereceğim size. Burası da o meşhur yürüme yerinin, Sensoji Tapınağı'na giden yürüme yerinin arkası. Burada da küçük dükkanlar var. Japon kızlar şöyle şeylere bayılıyorlar. Ya bundan ben 3 video bile çıkardım ha. Bak, normal işi bu olan biri gelse şu benim çektiğim bu videodan, tek videodan 3 video bile çıkarır. Köpek kafem ne kadarmış? 40 dakikası 1500 yen. Bir ufaktan bir bakalım. Dur bakacağım, merak ettim. En kötü çıkarız. 40 dakikası 10 dolar. Köpeğe baktım çıkıyorum. Yok, köpek sevmek için ben 10 dolar para veremem arkadaş. Benim kültürüme tersmiş. Hatırı sayılır bir abim buraları gezdirirken buraya gelmiştim. Abi dedi ne yiyelim? Abi dedim bunu yiyelim ama yani bana pahalı gelir Tokyo'da yaşayan biri olarak. Çünkü fiyatlar ortalama 50 doların aşağısında değil bir seti. Yılan balı ama çok güzel bir yer. İçerisi tamamıyla geleneksel Japon oturma stilinde. Bakın içerisini gösterebilecek miyim acaba? Şöyle içerisi. Setleri göstermek istiyorum size. Sorry. Gelirseniz şu setten alın arkadaşlar. Ne kadar oluyor? Fiyatı da burada. 30 dolardan 60-70 dolara kadar çıkıyor ama yani Japonya'ya geldiğinizde şu balığı bir yiyin ya. Gözünüzü seveyim, yiyin. Buranın menüsünü de şöyle yapayım. Olur da gelmek isteyen olur. Şuradan bir baksın. A'dan Z'ye her şeyde varmış.
Ya her ülkede böyle enteresan şeyler var ama Japonya'da tabii uzak doğu olmasından dolayı, Asya olmasından dolayı çok enteresan şeyler var. Parayı niye havlu yaparsın arkadaş? Neden paradan havlu yaparsın, değil mi? Yani yorumlara görüşlerinizi yazın. Biraz uzun bir video olacak. Gerçekten bu bölgeye, Asakusa'ya gelince bir gün harcanmaz mı? Enteresan yani, burayı bilin bilmeyin. Ya bu videoyu izledikten sonra da buraları not edin. Sürekli buralarda ara sokaklara girin çıkın. Alanı çok geniş. Daha Tokyo, Skytree, oralar, o sumo güreşçilerin yaşadığı bölgelere falan da gitmedim. Oralarda ara sokakları da böyle enteresan. Ya ben size bu çekmeli abileri anlatacağım. Bu rikşavcıları anlatacağım. Enteresan bir kültür Japonya'da. Mesela bizde nasıl fayton var. Ben bir tık ona benzetiyorum. Bizdeki faytona benzetebilir. Ama at yok bunlarda be. Kızlar, kadınlar da yapıyor. Enteresan. Ben bu abimle bir kere gitmiştim. Hatırı sayılır bir abimi gezdirirken sağ olsun bana anlatmıştı. Mesela bakın burada yazıyor. City site bilmem ne. Gezdireceği bölgeye göre değişiyor fiyatı da. Baksana 1,5 saat 30 bin yen civarı. Çok ilginç. Enteresan bir fiziksel kuvvet isteyen bir şey. Ben 2 tane bindi. Hızını aldığında güzel ama abim bilgi veriyor. Duruyor, kalkıyor, yokuştan geliyor, çıkıyor. Gerçekten zor iş. Sensoji Tapınağı'nın girişi burası. Bak buranın tepesi ücretsiz arkadaşlar. Oraya çıkabilirsiniz. Şuradan girin, en tepeye çıkın. Ücretsiz, güzel bir manzarası var. Bu Asahi Bira markasının sembolü. Bu bok nedir arkadaş diye yazan olur. Hemen cevaplayayım. Siz yine de yorum yazın ama. Monca'ymış bu. Monca satıyor. Burada Starbucks var. Burada Tokyo'nun en eski tapınağı var. Günümüzü özetliyor aslında. Ben biraz katana fiyatı sormak istiyorum. Bayağı yazan eden vardı. Aldığımızda nasıl havalimanından geçiyor? X-ray'de ötüyor mu, ötmüyor mu? Burada da ya şu keke bayılıyorlar. İnanılmaz bir şekilde. Şu kekin hastası bunlar ya. Bu Koreliler geliyor bunları bitiriyor ediyor. Bakar mısınız? İçerisi hınca hınç dolu. Gelip sokağında saatlerce gezersin vallahi. Öyle bir atmosfere sahip. Burayı biraz Kyoto'ya benzettim. Kyoto da aynı bu şekilde. Yani günlerini harcarsın gezmek için, tamamıyla sindirebilmek için. Bakar mısınız? Alayım videoyu, hiç konuşmama bile gerek yok aslında. Alayım böyle sokaklarında gezeyim. Böyle 1 saatlik video yapsam insanı ne kadar rahatlatıyor. Ben dönüp izlerim mesela. Bak boş bir sokak. Japon klasik müzik sanatçıları. Bak, neler varmış mesela. CD. Hala böyle CD dinleyen insanlar var. Var demek ki. Bak İbrahim Tatlıses Kahtalı Bıçak'a benziyor. Hala kaset var ha. Şimdi Japonlar teknoloji ülkesi falan diyebilirsiniz. Yaşlılar çok fazla ya. İnanılmaz bir şekilde telefonu olmayan, yani Japon teknolojisiyle alakası olmayan insan bir hayli fazla. Zaten büyük şehrin dışına çıkıldığında hep yaşlar yaşıyor. Hiç genç yok. Ve ben yani Japonya'yı gezmiş biri olarak neredeyse çoğu yerini görmüş ve köylerini, kasabalarını artık hatim etmiş biri olarak söyleyebilirim ki bazı bölgelerin teknolojisi hiç alakası yok ve internet olmayan otel var ya. İnterneti olmayan otel var. Otel. Ya bir gün geleceğim, böyle bir şey yaptıracağım. Benim böyle resmimi çizdirsinler. Biraz buraların meyhanelerini göstermek istiyorum. Bakın. Burası mesela full çekiyor işi. Her yeri dolu ya. Var mısın? At yarışı mı oynuyor? At yarışına da çok meraklılar. Ne güzel ya. Güzel bir atmosfer var ya. O yüzden diyorum bir gününüzü harcayın buraya her zamanınız bolsa. Biraz size buraların has katanalarını göstereyim. Bakalım meraklı olanlar tanıyabilecek mi? Burası bir bıçakçı, kılıççı. Burası kılıççı. Baksanız mancukalar, mumcuklar. Ninja'ya ait de bayağı bir şey var. İnanılmaz ya. Yani kimin böyle bir şeye ihtiyacı olabilir ki? Bak, teyzem alacak herhalde bir tane. Baksana tüfek gibi yapmışlar. Bu ne?
Her çeşit var ya. Yani günün birinde böyle bir şatoda falan yaşarsan bir yerde sergilemek için güzel olabilir. This is a replica sword made of stone. Ha, replika diyor bu. Fiyatlar da inanılmaz. Baksana $1000, $1500. Çoğunluğunda da replika yazıyor. Niye öyle? This can be carried out of the overseas. Bak deniz aşırı ülkelere gönderilebilir diyor. Ben de bunu işte istiyordum. This can be carried out of overseas. Yurt dışına götürebilirsin diyor. Japonya'nın havalimanında girerken X-ray yok. Fakat bagajı verdikten sonra uçağın altına giden bagajı bir kontrol ediyorlar. Bir yerden geçiriyorlar. Öyle takılan bir iki arkadaş olmuştu. Malzemelerini alıyorlar yani acımazlar. O yüzden bunun eğer öyle bir durumunuz olursa deniz aşırı ülkelere gidiyor mu gitmiyor mu onu kesinlikle öğrenin. Onu gördüğüm iyi oldu. Bayağı bir insan soruyordu. Bazısı gidiyor bazısı gitmiyor. Twitch'te canlı yayın açıyorum. En son oynadığımız oyunlardan bir tanesi Sifu'ydu. Sifu'da gerektiğinde adam kesiyoruz, doğruyoruz. O kılıçlardan bir tanesi. Twitch'teki yayına gelin. Twitch'te benim adım Cem Okun. Bisikletle aparata bağlıyorum GoPro'yu. Japonya sokaklarında canlı yayın açıyorum. Güzel eğlenceli vakit geçiriyoruz. Aynı şekilde oyun oynuyoruz. Ekiple böyle sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Orada da partner olma hedefim var. Az kaldı. Bize zahmet Twitch Cem Okun kanalında da takip edebilirsiniz beni. Shinjuku'da Samuray Müzesi var. Gitmek isterseniz oraya bir bakın derim. Bunun kıyafetini giymiştim. İnanılmaz ağır bir kıyafet. Ayrıca böyle küçük dükkanlar var. İsterseniz erkek için kimono, kadın için de kimono kiralayabileceğiniz yerler var. Olur da böyle Japonya'nın içerisinde kültürüne ben gireceğim arkadaş, kimono kiralayacağım derseniz buralarda o işi yapan bayağı bir insan, bayağı bir dükkan var. Bir göz atın derim. Ara sokakta çok tatlı bir amcamın yerine, ablamın yerine denk geldim. Şu tatlılığa bakar mısınız? Ne güzel şeyler var. Klasik Japon işi. Ablam diyor ki gel diyor, çok tatlı diyor yemekler diyor, hepsini dene diyor. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Okinawa desu ya, Okinawa. Okinawa. Okinawa desu. Ikaremashita? Okinawa ikaremashita? Ikimasen. Mada. Zehi. Mada. Welcome desu. Arigatou. Welcome desu. Arigatou. Okinawa welcome desu. I will go. Ikimasen. Thank you. Çok tatlılar ya. Yani insanın yaşam enerjisini arttırıyorlar. Ama ben bunları yiyemiyorum ablacığım. Küçük kola diye aldım. Bin büyük verdi ya. Geliyor. 3 saatin ardından yılan balığımızı yiyeceğiz leziz. Ama herhalde bana hala var. Bana gelince bitti. Neyse bekleyelim, yapacak bir şey yok. Yemeğim geldi. Bak içini görebiliyor musunuz? Mükemmel ya. 3 saat bekledim bunun için ya. Şöyle açık göstereyim. Bu ne ya? Bildiğin yılan balığı. Ama öyle bir yapıyorlar ki sosla birlikte efsane bir şey oluyor. Zaten şu sos beni benden alıyor. İnanılmaz bir balık ya. Elimde olsa var ya her gün alıp yerim. Mükemmel. Beklediğinize değiyor. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Tabii videonun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel, eğlenceli, bilgilendirici, bir o kadar da bilgilendirici bir video oldu. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Videonun izlenebilirliği açısından benim için de. Hiç değilse şu yılan balığının parasını artık çıkarmak istiyorum şu videoda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.